Size de hiç İstanbul'un göbeğinde çektiğiniz görüntüler Orta Doğu'da çekmişsiniz gibi göründü mü? Bunun sebebi beyaz ayarınız olabilir. Bugün beyaz ayarı ile alakalı her şeyden bahsedeceğiz. Beyaz ayarı çekimde renk doğruluğunu sağlamak için hayati bir öneme sahip. Bugün size beyaz ayarının ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu ve nasıl doğru bir şekilde ayarlayabileceğinizden bahsedeceğim. Öncelikle beyaz ayarı nedir, temel ve teknik olarak nasıl çalışır buna bir bakalım. 3 temel renk var: kırmızı, yeşil ve mavi. Bu renklerin farklı şekillerde yansıması ve soğurulmasıyla biz aslında farklı renkleri görüyoruz. Tüm bu renkler yansıtıldığı zaman da aslında ortaya beyaz çıkıyor. Bizim beyaz ayarı yapmamızın temel sebebi kameraya o ortamda bulunan bütün ışıkları yansıtan bir şeyi gösterip bak buradaki ışık bu demek. Beyazı kameraya referans olarak tanımladığımız zaman kamera ortamda bulunan diğer nesneleri de doğru renkte, doğru tonda görmeye başlıyor. Eğer burada bir hata yaparsak kurguda görüntülerimizi aşırı mavi, aşırı sarı gibi ve düzeltemeyeceğimiz şekilde görmeye başlayabiliyoruz. Bu yüzden de her çekime başlamadan önce mutlaka bulunduğumuz ortamın koşullarına göre beyaz ayarı yapmamız gerekiyor. Çoğu kameranın üzerinde otomatik beyaz ayarı seçeneği var. Çoğumuz da kolaya kaçmak için bu ayarı kullanıyoruz. Ama maalesef çoğu zaman doğru çalışmıyor. Özellikle sahne çekimi yaptığımız alanlarda fotoğraf çekimi de yapıyoruz ve genelde flaşlı fotoğraf çekimi yapıyoruz. Otomatik beyaz ayarı kullandığımız zaman bu flash patlamalarından etkilenip sürekli olarak bir beyaz değişikliği yapmak istiyor kamera. Farklı ışıklarla aydınlatılmış bölgeler varsa buralarda geçiş yaparken videonun içinde beyazının değiştiğine şahit oluyoruz. Bu görüntüler zaten kullanılması mümkün değil. Ya da farklı alanlardaki görüntüler farklı renklerde çıktığı için kurguda bunları birleştirmek çok zor oluyor. Çünkü bu sefer hepsine farklı farklı beyaz tanımlamamız gerekiyor. Kurguda bu ayar tekrar yapılmaya çalıştığı zaman grenlenme gibi, görüntüde bozulma gibi problemle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de bulunduğumuz ortama uygun olarak beyaz ayarını gerekirse bununla tek tek uğraşarak yapmamız gerekiyor. Kameraya beyazı tanıtırken çoğunlukla yapmamız gereken şey ortamın genel ışığını alan bir noktaya beyaz bir şey yerleştirmek. Bu bir kağıt olabilir. Bu varsa zaten oradaki bir duvar olabilir. Kamerayı buraya döndürerek ve bu alana yaklaşarak görüntüye tamamen beyazı doldurarak kameranın üzerindeki beyaz ayarı tuşuna uzun şekilde bastığımızda çoğunlukla tanımlamış oluyoruz. Ama bazı kameralarda farklı özellikler var. Özellikle DSLR kameralarda, bazı markalarda sadece küçük bir noktadan da beyaz ayarı almamızı sağlayan. Bunlarda da yine bu belirlenen noktayı beyazın üzerine getirip yine aynı şekilde beyaz ayarı tuşuna basarak kameraya beyazı tanıtmış oluyoruz. Beyaz ayarı yapmak için seçtiğimiz referans nokta doğal olarak aydınlatılıyor olmalı. Yani bir LED ekrandan beyaz ayarı yapamayız. Ayrıca çekim yapacağımız alan mesela bir sahne olabilir. Bu sahnede birçok farklı ışık kaynağı kullanılıyor olabilir. Bir ışığın direkt olarak yansıdığı bir noktadan değil de daha ortalama bir ışığı alabileceğimiz bir yerden beyaz ayarı yapmamız gerekiyor. Ya da çok renkli sahnelerde boyama ışıkları kapalıyken beyaz ayarı yapılması gerekiyor. Mesela bir organizasyon videosu çekiyoruz ve farklı farklı alanlarda çekim yapmamız gerekiyor. Mesela bir sahnemiz var, seyircilerin olduğu bir alanımız var ve bir de fuaye alanımız var. Bu 3 alan için farklı beyaz ayarları kullanmamız gerekiyor ve her seferinde bunu tekrar tekrar yapacak vaktimiz olmayabilir. Böyle durumlarda kameraların izin verdiği sayıda beyaz ayarını kameranın üzerine önceden tanımlayarak bu işi kolaylaştırabiliriz ve alan değiştirdiğimizde tanımladığımız beyaz ayarlarına geçebiliriz. Ayrıca kameraların üzerinde zaten tanımlanmış olan bazı ayarlar da mevcut. Bunlar gün ışığı, floresan, gölge gibi isimlendirilebiliyor. Gün ışığı ortalama 5000-5500 Kelvin arasında. Gün ışığı modunu da güneşli havalarda çekim yaptığımız zaman kolayca kullanabiliriz. Bulutlu mod gün ışığından biraz daha mavimsi bir renk tonuna sahip. Genellikle 6000-6500 Kelvin arasında bulutlu hava koşullarında kullanabileceğimiz bir mod. Floresan modu, floresan ışıkla aydınlatılmış alanlarda kullandığımız bir mod. Genellikle 4000-4500 Kelvin arasındadır. İç mekan çekimlerinde çoğunlukla bu ayar kullanılabilir. Tungsten modu, tungsten ya da halojen lambalarla aydınlatılan iç mekanlarda kullandığımız bir mod. Renk sıcaklığı 2500 ile 3500 Kelvin arasında. Flash modu harici bir flash kullanımı durumlarında kullanabildiğimiz bir mod. 5500-6000 Kelvin arasında kullanılır. Otomatik beyaz ayarını kullanmayın, zaten geçiyorum onu. Gölge modu gölgeli alanlarda çekim yaparken kullandığımız bir mod. 7000-8000 Kelvin arasındaki değerlerde kullanılıyor. Kısa sürede farklı alanlarda çekim yaparken eğer kendimiz beyaz ayarı yapabilecek durumda değilsek bu ayarları kullanabiliriz. En azından bunlar sürekli değişkenlik göstermeyeceği için kurguda çalışılması çok daha kolay olur. Ama yine de siz mümkünse beyaz ayarını kendiniz yapmayı tercih edin. Bu videoda beyaz ayarı ile alakalı her şeyi konuştuk. Ama yine de unuttuğumuz bir şeyler varsa bize hatırlatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.